Anlatmak istediğim çok şey var, tamam mı? Ama fark ediyorum. Bunları kelimelere dökmek benim için zor oluyor. Mesela kafamın içinde bunu güzel tartışabiliyorum, tamam mı? Ya da bir yere oturtabiliyorum. Ama yani dilime dökülmüyor. Ve çok sinir bozucu. O yüzden şimdi oje sürerken kafamın dağılması için bir şeyler konuşacağım. Bak, geçen günlerde bir olay yaşadım, tamam mı? Ya detaylarına inmeyeceğim zaten. Sonra ben bu yaşadığım olaydan sonra hep kendimi suçluyordum. Yani objektif olacağım diye. Hatayı sadece karşı tarafta değil de kendi hatalı olduğum tarafları da hani kendimce analiz ediyordum falan. Ama bunu yaparken fark ettim. Karşı taraf benden daha fazla suçluysa ben bunu görmezden gelip kendimi suçluyorum. Sonra işte bir tane kızın videosunu izledim. Orada normalde de videolarını izlemeyi seviyorum. Videonun başında söyledim ya, benim söylemek istediğim şeyleri işte dile dökemiyorum diye. Kız da tam olarak bunu yapıyor. Anlatmak, açıklamak istediğim şeyleri dile getiremiyorum. Ama o yapıyor. Yani kendi düşüncelerimi bir nevi ondan dinlemek beni yapıyor böyle. Rahatlatıyor. Tamam mı? Sonra işte diyordu. Bir olay yaşandıysa bu olayın yaşanmasında tek bir tarafın kusuru yoktur işte. Eğer buna işte etki tepki olayı diyorum. Bir taraf işte diyordu. Artık o taraf sizsiniz diyordu mesela. Tartışmayı olumsuz yönde götürecek kişi sizsiniz diyordu mesela. Sizi o raddeye getirecek çok şey yaşanmıştır. Biriktirmişsinizdir veya artık tahammül edemeyecek seviyeye gelmişsinizdir ve patlamışsınız diyordu. Ama burada diyor, tabii ki de diyordu, karşı taraftan özür dilediğinizde veya sadece kendinizi suçladığınızda bu olay hiç yaşanmamış gibi olmayacak diyordu. Ya da işte sen kendi kendine yapıyorsundur. Ne kadar çok acı çekersem, ne kadar çok düşünürsem, beynimi ne kadar çok meşgul edersem bir nevi bu olay olmuş oluyor diyordu. Kendinizce azalmış olmuyor diyordu. Yani kendinize acı çektirmenin bir anlamı yok diyordu. Tamam mı? Ve mantıklı geldi. İşte diyordu, etki tepkiye dönecek olursam. İşte etki dediğim şey yani o raddeye gelinceye kadar yapılan şeylerdir diyordu işte. Tepki de sizin olaya verdiğiniz yani hareket, hal ve davranışlar diyordu. Ben de şöyle saçma bir huy var. Hiç sevmiyorum. Bir şey yaşandığında haklıysam bile gereksiz yere kendimi suçluyorum. Bunu yapmasaydın, şunu demeseydin, keşke şu olmasaydı. Ama sonra dediğim gibi yani böyle olması gerekiyorsa böyle olsun. Biraz boş yapacağım. Bu arada de sevmiyorum. Bu otorite kısmına da değinmek istiyorum. Bazı sözde akademisyenlerin veya kendine eğitimci diyen kişilerin gereksiz yere egolarını tatmin etmek adına öğrencileri aşağılaması veya zorbalamasından o kadar nefret ediyorum ki. Öyle birine denk geldim, tamam mı? O kadar sinir bozucu, nefret... Ya nefret etmiyorum da çok sinir bozucu. Yani eline ne geçecek ki? Öyle yaptığın zaman ya da egonu otoriten üzerinden tatmin ettiğin zaman sana daha fazla saygı duyacağımızı falan mı düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Nefret ettiğimi söylediğim biri var ya. İşte bu dönem çok böyle çok zorba, öğrencileri küçümseyen ve bunu en nefret ettiğim şey ne biliyor musunuz? Şaka adı altında yapılması. Orada seni zorbalıyor. Sokuyor lafı ya da böyle aşağılayıcı kelimeler kullanıyor. Sonra gülüyor. Bu bir şakaydı. Yani orada sen tek güldün. Tamam mı? Bugün zaten hiç iyi bir günümde değilim. Ekstra bunları konuşmak beni daha da sinirlendiriyor. Her şeyi bu kadar otoriteye bağlamak veya insanları aşağılayarak bir tatmin elde etmek beni çok yapıyor. Böyle. Sinir ediyor. Bu bir tek bana yapılsa üzüleceğim bir şey değil bu arada. Başka birine de yapılmasını istemem. Bir de yani o mevkiye geldin diye, o mevkidesin diye insanları aşağılama ekstra hakkın yok, tamam mı? Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben böyle kişilere saygı duymuyorum. Duymayacağım da. İstediğini yap yani.
Nasıl ki mesela bazen şey anlatıyorlar. Ya bizim zamanımızda da hocalar şöyleydi, hocalar şöyle kötüydü. Benim için sen de o kötü hocalardan biri olacaksın. Senin ismin geçtiği zaman veya sen anıldığın zaman mutlu olmayacağım. Ya da ekstra ya evet ya öyle böyleydi ama iyi adamdı demeyeceğim. Kötü anacağım seni. Sana asla saygı duymuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya, yükler miyim bilmiyorum ama video içime sinmediği zaman hiç yükleyesim yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.